Merhaba craft tutkunları, hoş geldiniz. Yazın enerjisi hala üstümüzdeyken bizim havaylı kavanoz diye adlandırmayı tercih ettiğimiz bohem bir kavanoz süsleme yapalım istedik. Evde böyle şeklini çok sevdiğim cam bir kavanoz vardı. Bunu kullanacağım. Trendyol'dan doğal rafya muz lifi olarak geçen bu ipi sipariş ettim. Bunun hepsini kullanmadım zaten. Sadece kavanozum için çok küçük bir kısmını kullandım. Bu şekilde midye kabuklarım var. Bunlar süslemek için yardımcımız olacak. Silikon tercihime bakmayın. Burası biraz sürpriz sonlu. Rafya ipi ıslatarak kullananları da gördüğüm için burada suyumu hazırladım öncelikle. Kavanozun etrafını dolayacak uzunluktan biraz daha fazla bir ip parçası kesiyoruz. Püsküllerimizi oluşturacak iplerimizi bu uzun ipe dizeceğiz ve sonra kavanozun etrafını dolayacağız bu şekilde. Şimdi hazırsanız püskülleri için hangi ölçülerde ipler keseceğimize bakalım. Ben öncelikle çok cılız görünen ve püskül olduğunda hoş durmayacak olan parçaları bu projede çok kullanmamaya çalıştım. O yüzden daha kalın olan iplere yöneldim. Bunlardan da 10'ar santimlik ipler kesmeye başlıyorum. Bu ipler doğal ipler olduğu için böyle pürüzsüz değiller. Bu şekilde gördüğüm fazlalıkları temizliyorum ben. Bu arada benim 10'ar santim kesmiş olmam bir kural değil tabii ki de. Siz kendi yapacağınıza göre, sıklığını istediğiniz ölçüye göre, pek çok farklı değişkene göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben zaten başlarda böyle başladım. Sonrasında doğaçlama ilerledim. O yüzden siz de kendi ölçülerinizi kendiniz bulabilirsiniz. Yine burada benim kavanozumun boyutuyla sizinki farklı olacağı için kaç tane böyle ip kestiğimi söylemem de mantıksız olur. Siz etrafını tam olarak dolayacak kadar keserseniz doğru olacaktır. Kısa parçalarımız da hazırsa artık bu püskül olacak kısa parçaları diğer uzun parçaya nasıl yerleştireceğimize bakabiliriz. Aslında çok basit bir düğüm tekniği olacak. Bu şekilde iki ucunu birleştirip uzun ipin altına koyarak bu boşluktan uçlarını geçireceğiz ve bunu sıkıştıracağız. Tabii ki bu ip birazcık sert bir ip ve kolay şekil almıyor. Hemen çektiğinizde gelmeyecektir ve bu uzun ipi bir yere sabitlemezseniz de işiniz birazcık daha zor olacaktır. Ben video çektiğim için bu şekilde ilerlemek zorundaydım. Ama siz iki ucunu bir yere bantlayarak daha kolay ilerleyebilirsiniz. Şimdi daha iyi anlayabilmeniz için birkaç kez daha tekrar edelim. 10 santimlik kestiğim kısa iplerimi ikiye katlayıp uzun ipin altına koyuyorum. Ve daha sonrasında düğümümü atıyorum. Aslında bütün işlemimiz bu kadar olacak. Ama tabii ki bundan çok fazla yapacağımız için birazcık da sabırlı olmanız lazım. Bakın birkaç tane yaptığımda da bu şekilde görünüyor. Tabii ki bunun fazlalıklarını keseceğiz ve daha düzgün görünen bir hale bürünmesini sağlayacağız. Onun için izlemeye devam. Benim süslemem bu şekilde 2 tane uzun ipten oluşacak ve ikisini de tamamladım. Şimdi size bunları nasıl yapıştıracağımı ve geri kalan süslemeleri nasıl yapacağımı göstereceğim. İkinci parçamın iplerini birazcık daha uzun tuttum çünkü hemen altına mı yerleştireceğim yoksa farklı bir şey mi yapacağım henüz karar verememiştim bu aşamada. Zaten keserek kısaltabiliyoruz. Şimdi ilk yerleştirdiğim parçayı bunu sadece bağlayarak yerleştirmiştim ilk aşamada. Keserek istediğim boya getiriyorum. Kestikten sonra nasıl göründüğünü şu an görebilirsiniz. Biraz daha saçak saçak oluyor ve bunları yatıştırmamız gerekecek. Onunla ilgili püf noktasında videonun ilerleyen kısımlarını bulabilirsiniz. Şimdi altına ekleyeceğim bu parçayı da bu şekilde çok uzun olacak ve hemen altına koymak istemedim. O yüzden bu kısımları da birazcık daha kısaltıyorum. Bütün bunlar aslında zevk meselesi.
Siz daha püsküllü, daha salkım saçak isterseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Kısaltmanıza da gerek yok. Hepsi farklı olacaktır. Böyle deneme yanılmayla benim en son ulaştığım sonuç Hawaii'li bir kavanoz oldu. Bir de tabanı kaplamak için bir saç örgüsü yapmak istedim. Bunun için 6 tane ipi seçtim. Yine düzgünlerinden olmasına dikkat ettim tabii ki. Örgü yaparken 3 parçaya ihtiyacımız var. Birçok kişi zaten bunu biliyordur ama bilmeyenler için basit anlatımı şu şekilde. Bu üçlünün sırayla bir sağındakini bir de solundakini ortaya alıyoruz. Ve istediğimiz boya gelene kadar bu şekilde örüyoruz. Püsküllerle uğraşmam çok vakit alır, bu şekilde yapmak istemiyorum diyenler için örgülerde çok iyi bir alternatif olur. Onu da kullanabilirsiniz. Evet, geldik sürprizli kısma. Silikon camda durmadı maalesef arkadaşlar. Ve yapıştırdıklarım kurur kurumaz attı. O yüzden silikon tabancasına hayır, tutkala evet diyoruz ve hazırladığımız bu parçaları tutkalla yapıştırıyoruz. Ama ona geçmeden önce şuna değinelim. Hatırlarsanız ilk kestiğimde bu püsküller çok dağınık dik dik duruyordu. Bunu şu şekilde yatıştırabildim. Çok kısa süreli bu parçayı suya koydum ve çıkartınca tişörtle sardım. Tamamen kuruduğunda bu şekilde daha yatışmış ve nizamiydi püskülleri. Alt parçaya ise bunu uygulamadım çünkü daha kabarık olmasını istiyordum. Tutkalla ilgili sevmediğim özellik ise biraz daha geç kuruması ve çok az da olsa beyaz kalıntılar bırakması oldu. Ama silikon gibi yapıştırdıklarımı atmadığı için kullanabilirsiniz, öneririm. Sadece yapıştırırken daha düzgün yapmaya çalışın ki beyaz kalıntılarınız çok fazla olmasın. İşte midye kabuklarımızı ve sahte deniz yıldızımızı da yapıştırdık. Hawaii'li dekoratif kavanozumuz hazır. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.